Bu derinlemesine hoş geldin. Seni burada görmek harika. Evet, kesinlikle hoş geldin. Hani haber başlıklarının ötesine geçmeyi, bilgi bombardımanı altında ezilmeden olayların o kök nedenlerini, neden ve nasıl sorularıyla keşfetmeyi sevdiğini biliyoruz. Aynen öyle. O yüzden bugün Orta Doğu'daki o jeopolitik çatışmaların, sürekli değişen sınırların ve bitmek bilmeyen etnik gerilimlerin arkasında yatan sosyolojik gerçekleri masaya yatırıyoruz. Günlük haber akışında çoğu zaman tamamen gözden kaçan o büyük resmi konuşacağız. Kesinlikle, çünkü ekranda veya gazetelerde gördüğümüz o karmaşık Orta Doğu tablosunun aslına bakarsan yüzyıllara yayılan çok derin bir altyapısı var. Çok haklısın. Ve bugün bu dinamikleri anlamak için Hollandalı antropolog ve sosyolog Martin van Bruneysen'in Kürdistan üzerine yazılar adlı o kapsamlı eserini merkeze alıyoruz. Evet, bu çalışma öyle sadece tarihsel olayları alt alta sıralayan bir metin değil. Din, antropoloji ve siyaset biliminin kesiştiği o gri alanda gezinen bir kaynak. Yani bölgeyi devasa bir sosyolojik laboratuvar olarak inceliyor. Amacımız da zaten tam olarak bu laboratuvarın içine girip o görünmez çarkların nasıl işlediğine bakmak, dinin, aşiret yapılarının ve modern ulus devlet politikalarının Kürt toplumu üzerindeki o çok katmanlı etkisini anlamaya çalışacağız. Sadece anlamaya çalışmakla kalmayıp o yüzyıllık değişimi analiz edeceğiz aslında. Tabii, başlamadan önce çok net bir uyarı yapmak istiyorum. İkimiz de burada bahsedilen devlet politikaları, milliyetçi hareketler veya silahlı çatışmalar hakkında tamamen tarafsız bir duruş sergiliyoruz. Kesinlikle. Sağ veya sol, devlet veya örgüt ekseninde hiçbir tarafı tutmuyoruz. O sosyolojik ve tarihsel tespitlerini sana, yani dinleyiciye olduğu gibi aktarmak. Pekala, hazırsan hadi bunu biraz açalım. Doğrudan inanç ve kimlik meselesiyle başlamak istiyorum. Çünkü araştırmaya daldığımda karşıma çıkan çok eski ve bir o kadar da iddialı bir deyiş var. Hangi değiş o? Gavurla karşılaştırıldığında Kürt Müslümandır deniyor metinde. İlk bakışta hani çok basit bir cümle gibi duruyor ama altını kazıdıkça bölgedeki inanç çeşitliliğinin bütün şifrelerini barındırdığını görüyorsun. Bu aslında ne anlama geliyor? Burada büyüleyici olan şey şu, o değiş dışarıdan yekpare ve böyle homojenmiş gibi sunulan Orta Doğu tablosunun içindeki devasa sosyolojik çatlakları harika özetler. Çatlaklar derken? Yani kimliğin duruma ve karşıdaki ötekine göre esnediğini gösterir. Kürtlerin büyük çoğunluğu Sünni inancına mensuptur ama Şafii mezhebine bağlıdırlar. Bu dışarıdan bakan biri için önemsiz bir ilahiyat detayı gibi görünebilir. Hani hepimiz Müslümanız sonuçta gibi bir bakış açısı. Evet, ama sahada durum hiç öyle değil. Bu durum onları çoğunlukla Hanefi olan Türk ve Arap komşularından veya hemen sınırın ötesindeki Şii İranlılardan ayıran son derece keskin bir kültürel sınır aslında. Sosyal bir sınır diyebiliriz. Aynen. Namaz kılış biçimlerinden tutun da günlük yaşamdaki ritüellere kadar o ince farklar zamanla etnik bir biz ve onlar ayrımının temel belirleyicisi haline gelmiş. Yani din o coğrafyada sadece bir inanç sistemi değil, adeta görünmez bir sınır taşı işlevi görüyor diyorsun. Ama Orta Doğu'nun o klasik Sünni-Şii rekabetinin çok ötesinde dağların arasına gizlenmiş bambaşka dünyalar da var. Kesinlikle. Heterodoks gruplar. Evet, mesela Yezidiler, yüzyıllarca son derece haksız ve trajik bir şekilde şeytana tapanlar olarak yaftalanmış bir topluluk. Çok ağır asimilasyona ve katliamlara maruz kalmışlardır üstelik. Oysa inançlarının merkezinde kötülükle veya şeytanla uzaktan yakından ilgisi olmayan, tamamen o yanlış çeviriler yüzünden hedefe konmuş bir melek tavus figürü var. Bu çok çarpıcı değil mi? Yezidilik Orta Doğu'nun en dramatik şekilde yanlış anlaşılan inanç sistemlerinden biridir. Evreni yaratan Tanrı'nın dünyevi işlerin yönetimini 7 meleğe bıraktığına inanırlar. Melek tavus da bu meleklerin başıdır ve Tanrı tarafından affedilmiş kutsal bir varlıktır aslında. Yani İbrahimi dinlerdeki o isyankar şeytan konseptiyle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok, ancak çoğunluk kültürü bu farklı isimlendirmeyi kendi kalıplarına göre yargılayıp onlara o korkunç etiketi yapıştırmıştır. Ve bu dışlanma Yezidi toplumunun inanılmaz derecede içine kapanmasına neden olmuş,
bir tür hayatta kalma mekanizması geliştirmişlerdir. O savunma mekanizmalarından biri de herhalde o katı kas sistemi. Ama beni asıl şaşırtan detay neydi biliyor musun? Neydi? Dini lideri Şeyh Adi'nin kendi müritlerine okuma yazmayı kelimenin tam anlamıyla yasaklamış olması. Düşünsene, hayatta kalmak için bilgiyi yazıdan tamamen koparıyorsun. Sadece sözlü kültürle nesilleri korumaya çalışıyorsun. Evet, hafızadan hafızaya aktararak. Gelişimi donduran ama aynı zamanda o kadim geleneği bir cam fanus içinde günümüze kadar taşıyan çok radikal bir strateji. Tam olarak bir hayatta kalma stratejisi. Çünkü yazı aynı zamanda başkalarının senin inancına sızması, onu değiştirmesi veya yargılaması için bir araçtır. Sözlü gelenek ise sadece o topluluğa aittir. Dışarıya tamamen kapalıdır. Sürekli homojen bir yapı gibi sunulan bir coğrafyada bu kadar derin inanç farklılıklarının bir arada yaşaması gerçekten çok acayip. Kesinlikle. Sana şunu da sorayım. Sadece Yezidilerde değil. Mesela ehli hak inancını biliyoruz. Ruh göçüne yani reenkarnasyona inanıyorlar. Orta Doğu'da reenkarnasyon, evet. Evet, Sultan Sahak figürünü merkeze alıyorlar. Ya da Aleviler, Kızılbaşlar. 16. yüzyılda Şah İsmail dönemindeki o büyük jeopolitik çatışmadan sonra devlet baskısından kaçarak Dersim gibi ulaşılmaz dağlık bölgelere çekiliyorlar. Şaşırtıcı gelmiyor mu sana da bu zenginlik? Volkan, işte işin gerçekten ilginçleştiği yer de burası bence. Nasıl yani? Şöyle, peki bu izole toplulukların, aşiretlerin ve dini grupların siyasi arenaya çıkışı nasıl oluyor? Çünkü dua eden, zikir çeken dini liderlerin bir anda binlerce silahlı adamı yöneten siyasi liderlere dönüştüğünü görüyoruz kaynakta. Evet, şeyhlerden bahsediyorsun. Bu kırılmayı anlamak için 19. yüzyıla Osmanlı'nın o sancılı merkezileşme çabalarına gitmeliyiz. Batı emperyalizminin artan baskısıyla Osmanlı yerel güçleri tasfiye edip otoriteyi İstanbul'da toplamaya çalıştı. Geleneksel emirlikler çökertildi yani. Aynen öyle. Yarı özel Kürt beylikleri çökertildi. Fakat merkez yıktığı bu yerel otoritenin yerine kalıcı bir bürokrasi koyamadı. Ortaya devasa bir otorite ve güvenlik boşluğu çıktı. Toprak kavgaları ve kan davaları patlak verdi tabii. İşte tam bu kaosun ortasında Nakşibendi şeyhleri tarih sahnesine siyasi aktörler olarak adım attılar. Çünkü şeyhler o karmaşık aşiretler arası kan davalarının dışında manevi ve tarafsız bir konumdaydılar. Arabuluculuk yapabiliyorlardı yani. Kan davalarını durdurup adaleti sağlıyorlardı. Manevi otorite sahada pratik sorunları çözüyorsa çok hızlı bir şekilde siyasi güce dönüşüyor demek ki. Sosyolojinin değişmez kuralıdır bu. Bak, bu güç dönüşümüyle ilgili kaynakta harika bir anekdot vardı. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda anlattığı Urmiyeli Şeyh Aziz Mahmud'un hikayesi. Evet, simya meselesi. Aynen. Şeyhin simya ile altın yaptığı dedikoduları dolaşıyor her yerde. Ama şeyhin asıl amacı maddi dünyaya bağımlılığı azaltmak, altına tapmayın demek istiyor. Fakat bu gizem ve karizma öyle bir çekim alanı yaratıyor ki etrafında bir anda 40.000 silahlı mürit toplanıyor. 40.000 silahlı adam muazzam bir güç. Osmanlı Sultanı bunu duyunca felsefi mesajla falan hiç ilgilenmiyor tabii. Gücünden korkuyor ve doğrudan tahtına bir tehdit olarak görüp şeyhi idam ettiriyor. Devletin o derin paranoyasının kusursuz bir örneği. Çok haklısın. Devlet için mesele şeyhin neye inandığı değildir. Mesele o şeyhin tek bir sözüyle on binlerce insanı mobilize edebilme kapasitesidir. Güç tekeli devlette olmalıdır ve buna rakip çıkan her yapı ezilmelidir. Otorite affetmiyor. Ama şunu da eklemek lazım. Her manevi figür devlete kafa tutmuyor. Mesela Said Nursi gibi bir örnek de var. O da Kürt hareketinin başlangıcında o ortamın bir parçası. Evet, ama sonradan tamamen farklı bir yol çiziyor, değil mi? Aynen. Silahlı mücadele yerine cehaleti yenmek için bilim ve dini birleştiren okullar açmayı hayal ediyor. Risale-i Nur etrafında tamamen pasif direniş ve eğitime yöneliyor. Yani reaksiyonlar hep aynı değil. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Ulus devletlerin kurulma aşamasındaki çatışmalara odaklanırsak, mesele sadece etnik milliyetçilik miydi? Bunu büyük resimle birleştirirsek, Orta Doğu'nun geleneksel siyasi kültüründe devlette kutsal ve aşkın bir değer aranır. Avrupa'daki gibi sadece vergi toplayan rasyonel bir kurum değildir devlet. İlahi adaletin gölgesi gibi yani. Kesinlikle.
Osmanlı yıkılıp yerine seküler ve tek bir etnik kimliğe dayalı milli devletler ki Türkiye ve İran gibi kurulduğunda bu durum bölge halkında büyük bir sosyolojik şok yarattı. 1925'teki Şeyh Said isyanı tam da buraya oturuyor o zaman. Evet, o isyanı sadece ayrılıkçı bir Kürt milliyetçiliği olarak okumak eksik olur. Aynı zamanda hilafetin kaldırılmasına, sekülerleşmeye ve merkezi ulus devletin o tek tipçi baskısına karşı eski dini yani o aşkın devleti geri getirme çabasıdır. Yani milliyetçilik ambalajının altında derin bir geleneksel reaksiyon var. Ama madalyonun diğer yüzünde de tamamen çıkara dayalı hareketler görüyoruz aşiretlerde. Kaynaktaki o Simko isyanı kısmı mesela. O kısım aşiret pragmatizminin zirvesidir. Gerçekten öyle. Simko'ya bakıyorsun, ortada ideolojik hiçbir tutarlılık yok. Kendi çıkarı için bir gün İngilizlerle, diğer gün Ruslarla, sonra Osmanlı ve Kemalistlerle mekik dokuyor. Fırsatını bulduğunda Hristiyan Nasturilere ya da Şiilere bile saldırıyor. Simko bir ideolog değil çünkü. Kurnaz bir yerel lider. Gücünü korumak için herkesle anlaşıp herkesi satabiliyor. Aşiretler her zaman devlete karşı değildir. Çıkarları örtüşürse devletle işbirliği yaparlar. Osmanlı'daki Hamidiye alayları gibi devlet aşiretleri silahlandırıp yerel güç dengelerini kendi lehine manipüle ediyor. Aynen. Devlet aşireti kullanıyor, aşiret de devletin silahını yerel rakiplerini ezmek için kullanıyor. Rasyonel ve pragmatik bir satranç. İşte bu satranç 1960'lar ve 70'lere geldiğimizde tamamen darmadağın oluyor. O muazzam sosyolojik kırılma yaşanıyor. Şehirlere devasa göç dalgası. İnsanlar köylerden İstanbul'a, Ankara'ya, metropol varoşlarına yığılıyorlar. Bu göç, bölgenin siyasi genetiğini değiştiren en büyük olaydır bana göre. Tarım toplumundan sanayi toplumunun varoşlarına düşen o genç kuşak bir anda korumasız kalıyor. Şeyh yok, ağa yok Sadece ayrımcılık ve dışlanmışlık var. ve ağır bir yoksulluk var. Yaşadıkları bu travmayla etnik kimliklerini yepyeni ve çok daha sert bir şekilde yeniden keşfettiler. Üniversitelerde sol ideolojilerle tanışan, okumuş ama marjinalize olmuş gençler o eski geleneksel isyanların yerini aldı. Ve modern siyasi örgütler doğdu. Tabii burada kaynak metnin PKK üzerine yaptığı analiz çok çarpıcı. Biz bunu tamamen yazarın analitik ve tarafsız diliyle aktarıyoruz şu an. PKK geleneksel elitlerden, aşiret liderlerinden falan doğmuyor. Tam tersine toplumun en alt ve yoksul kesiminden doğuyor. Evet ve bu örgüt sadece devlete karşı da savaşmıyor. Yazarın belirttiği gibi işbirlikçi olarak gördüğü Kürt aşiretlerine, toprak ağalarına da inanılmaz acımasız bir şiddet uyguluyor. Kendi devrimci vizyonlarına uymayan eski yapıyı tamamen yıkmak istiyorlar. Kendi içlerindeki muhalifleri bile o infazlar ve eğitim kamplarındaki beyin yıkama süreçleriyle nasıl tasfiye ettiklerini kaynak metin çok net anlatıyor. Şiddet yeni bir toplum mühendisliğinin aracı haline geliyor. Eski kültürü tamamen sıfırlama takıntısı diyelim ve tüm bu kaosun üstüne bir de bölgedeki devletlerin bu Kürt gruplarını dış politikada birbirine karşı piyon olarak kullanması var. İran-Irak Savaşı dönemi. O dönem bölge devletlerinin bölge yönet stratejilerinin zirvesidir. İran, Irak'taki grupları destekler, Irak, İran'dakileri destekler, kaosu adeta kurumsallaştırıyorlar. Herkes komşusunun evini içeriden yakmaya çalışıyor ve bedelini her zaman sınır köylerindeki masum siviller ödüyor. Halepçe katliamı mesela. Halepçe kelimenin tam anlamıyla bir trajedidir. Binlerce masum insanın, çocukların kimyasal gazlarla öldürüldüğü o an, devletlerin kendi çıkarları için sivilleri nasıl tek bir hamlede harcayabildiğini görmek gerçekten kan dondurucu. Bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Avrupa tarzı sınırları, Orta Doğu'nun bu geçirgen ve karmaşık yapısına zorla dikmeye çalışmak en başından beri felaket getiren bir adımdı. Büyük resmi özetlemek gerekirse, asırlık Sufi şeyhlerinin gizemli tekkelerinden başladık, aşiretlerin pragmatik ve değişken ittifaklarına, oradan da modern şehirlerin o varoşlarında doğan radikal ve şiddet dolu hareketlere kadar uzanan devasa bir sosyolojik yolculuk yaptık. Hepsi aynı zincirin halkaları. Geçmişteki bir dışlanma, bugünün siyasi krizine zemin hazırlıyor. Artık eminim ki Orta Doğu ile ilgili bir haber okuduğunda bunun sadece bugünün siyasi bir çekişmesi olmadığını biliyorsun.
Arkasında yüzyıllara dayanan aşiret bağları, inanç sistemleri ve modern ulus devlet modelinin yarattığı o sosyolojik travmalar olduğunu çok çok iyi görebiliyorsun. Yüzeyin altındaki akıntıları görmek diyelim buna. O zaman bu derinlemesine incelemeyi senin zihninde yankılanacak kışkırtıcı bir düşünceyle kapatmak istiyorum. Bunca tarihsel kanıta baktığımızda, binlerce yıldır çok etnikli ve çok inançlı imparatorluklar altında yaşamaya alışmış bir Orta Doğu'ya, Avrupa tarzı tek tipçi ulus devlet modelini giydirmeye çalışmak, baştan beri sosyolojik bir hata mıydı? Çok güçlü bir soru. Belki de bölgenin aradığı barış, sınırların kanla yeniden çizilmesinde değil, devlete ve kimliğe dair yepyeni, belki de henüz icat edilmemiş, çok daha esnek bir arada yaşama formülünde gizlidir. Bunu bir düşün. Sınırların ötesinde yeni bir aidiyet formu bulmak. Kesinlikle üzerine düşünülmeye değer. Bu derinlemesine incelemede, bu uzun ve karmaşık yolculukta bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Olayların kök nedenlerini analiz ettiğimiz bir sonraki detaylı incelemede görüşmek üzere. Hoşça kal.